Jane, garip bir varlığın kollarında taşındığını fark ettiği anda, maymunun pençesinden onu kurtaran orman yaratığının kollarındaydı. Kaçmaya can atıyordu. Ama onu kolayca tutan güçlü kollar, onu adeta bir bebek gibi sıkıca tutuyordu. Boşuna çabalamaktan vazgeçti. Sessizce uzandı ve yarı kapalı gözlerle adamın yüzüne baktı. Adam, çalılıklar arasında kolaylıkla ilerliyordu. Üzerindeki yüz, olağanüstü güzellikteydi. Güçlü, erkeksi bir mükemmelliğin simgesiydi bu yüz. Ne yozlaşmanın, ne acımasızlığın, ne de aşağılık tutkuların izi vardı üzerinde. Çünkü maymunlu Tarzan, insanları ve canavarları öldüren bir adamdı. Bir avcı gibi duygusuzca öldürürdü. Ama yüzü karanlık değildi. Karamsar değildi. Tarzan öldürürken kaşlarını çatmaktan çok gülümserdi. Ve o gülümseme, güzelliğinin temeliydi. Kız, bir gün önce Terkoz'la boğuşurken Tarzan'ın alnında parlayan kırmızı bir bant görmüştü. Ama şimdi yüzünü dikkatle taradığında, o yara izi gitmişti. Geriye yalnızca ince, beyaz bir çizgi kalmıştı. Kollarında daha sakin yatarken Tarzan onu biraz gevşetti. Bir an gözlerine baktı ve gülümsedi. Kız ise o yakışıklı, kazanmayı bilen yüzün görüntüsünden kaçmak için gözlerini kapamak zorunda kaldı. Kısa süre sonra Tarzan ağaçlara tırmandı. Jane, neden korku hissetmediğini merak ederek, hayatı boyunca bu kadar güvende hissetmediğini anlamaya başladı. Vahşi bir ormanın derinliklerinde, güçlü ve vahşi bir yaratığın kollarında yatıyordu. Nereye götürüldüğünü bilmiyordu. Ama korkusu yoktu. Gözleri kapalıyken geleceği hayal etmeye başladı. Korkunç senaryolar canlı bir hayal gücüyle canlandı aklında, ama sonra o asil yüze baktı. Ve tüm endişeler dağıldı. Hayır, ona asla zarar veremezdi. Buna inanıyordu. Çünkü o güzel yüzdeki samimi, cesur gözler, bunu ilan ediyordu. Sık ve geçilmez görünen yeşilliğin içinden geçmeye devam ettiler. Ama yine de, her seferinde önlerinde bir yol açılıyordu. Sanki sihirle. Ve geçtikten sonra arkalarından kapanıyordu. Tarzan ilerledikçe aklı yeni ve tuhaf düşüncelerle dolup taştı. Burada, daha önce hiç karşılaşmadığı bir sorunla yüz yüzeydi. Ve bunu bir insan olarak çözmesi gerektiğini hissediyordu, maymun gibi değil. Yüksek terasta salınarak ilerlemek, ilk şiddetli tutkunun ateşini biraz söndürmüştü. Ama şimdi, yeni bulduğu aşkın tutkusu hala içinde yanıyordu. Şu an, kızı Terkoz'dan kurtarmasaydı ne olurdu diye düşünüyordu. Maymunun onu neden öldürmediğini biliyordu. Ve kendi niyetlerini Terkoz'unkiyle kıyaslamaya başladı. Evet, ormanın yasası buydu, erkeğin eşini zorla alması. Ama Tarzan, canavarların yasalarına mı uymalıydı? O bir insan değil miydi? Peki insanlar ne yapardı? Şaşkındı. Çünkü bilmiyordu. Keşke kıza sorabilseydi, diye düşündü. Ama kızın kaçmaya çalışması zaten cevabını vermişti. Varış noktalarına gelmişlerdi. Tarzan, Jane'i güçlü kollarıyla büyük maymunların arenasının çimine nazikçe indirdi. Kilometrelerce yol kat etmişlerdi. Ama hala öğleden sonraydı. Amfiteyatro, yapraklardan süzülen yumuşak ışıkla yıkanmıştı. Yeşil çim, yumuşak, serin ve davetkar görünüyordu. Jane aşağıya çökerken, tuhaf bir huzur dalgası sardı onu. Ve Tarzan'ın büyük figürüne bakarken, garip ama güçlü bir güvenlik hissi eklendi buna. Yarı kapalı gözlerle onu izlerken, Tarzan karşı taraftaki ağaçlara doğru yürüdü. Jane onun zarifliğine hayran kaldı. O muhteşem simetrisine, geniş omuzlarındaki o iyi şekilli başın duruşuna. Ne mükemmel bir yaratık. Böyle bir dış görünüşün altında zalimlik ya da aşağılık olamazdı. Tanrı ilkini kendi suretinde yarattığından bu yana böyle bir adamın yürüdüğünü düşünmemişti. Tarzan bir bağla ağaçların arasına sıçradı ve kayboldu. Jane nereye gittiğini merak etti. Onu ormanda yalnız mı bırakmıştı? Gergin bir şekilde etrafına baktı. Her sarmaşık, her çalı, sanki içinde bir canavar gizliyordu. Her ses, kötü bir varlığın habercisi gibiydi. Onu terk ettiğinden bu yana her şey ne kadar farklıydı. Saatler gibi gelen birkaç dakika boyunca gergin bir şekilde bekledi. Neredeyse, bilincini yitireceği zalim dişler için dua ediyordu. En azından o zaman korkunun acısından kurtulurdu. Derken, arkasından hafif bir ses duydu. Bir çığlıkla fırladı ayağa ve döndü. Tarzan orada duruyordu. Kolları olgun ve lezzetli meyvelerle doluydu. Jane sendeledi ve düşecekti. Eğer Tarzan yükünü anında bırakıp onu kollarında tutmasaydı. Bilincini kaybetmedi ama ona sıkıca sarıldı. Korkmuş bir geyik gibi titriyordu.
Tarzan yumuşakça saçlarını okşadı. Onu teselli etmeye, susturmaya çalıştı. Tıpkı küçük bir maymun yavrusu olan Kala'ya yaptığı gibi. Sabor'dan, aslan dişisinden ya da Histah'tan, yılandan korktuğunda. Bir an dudaklarını hafifçe alnına bastırdı. Jane kımıldamadı. Gözlerini kapattı ve derin bir nefes aldı. Duygularını analiz etmek istemiyordu. Etmeye de çalışmıyordu. O güçlü kolların güvenliğini hissetmek ve geleceğini kadere bırakmak yeterliydi. Son birkaç saat, bu tuhaf orman yaratığına güvenmeyi öğretmişti onu. Tanıdığı erkeklerin çoğundan daha fazla güveniyordu ona. Bu garip durumu düşündükçe, belki de daha önce hiç gerçekten öğrenmediği bir şeyi öğrendiğini fark etti. Aşkı, merak etti. Sonra gülümsedi. Ve hala gülümseyerek Tarzan'ı nazikçe itti. Yarı gülümseyen, yarı sorgulayan bir ifadeyle, yerdeki meyveye işaret etti ve antrapoidlerin toprak davulunun kenarına oturdu. Açlık kendini gösteriyordu. Tarzan hızla meyveleri topladı ve ayaklarının dibine koydu. Sonra o da yanına oturdu, bıçağını açtı ve meyvelerini hazırlamaya başladı. Birlikte ve sessizce yediler. Zaman zaman birbirlerine gizlice göz attılar ve sonunda Jane neşeli bir kahkahaya boğuldu. Tarzan da ona katıldı. "Keşke İngilizce konuşabiliyor olsaydın," dedi kız. Tarzan başını salladı. Gülümseyen gözleri bir anda ciddileşti, hüzünlü, derin bir özlem ifadesiyle. Sonra Jane ona Fransızca konuşmaya çalıştı, ardından Almanca. Ama son denemeye kendisi de güldü. "Her neyse," dedi İngilizce, "Berlin'de de bu kadar iyi anlaşılırdın zaten." Tarzan çoktan karar vermişti ne yapacağına. Kulübedeki kitaplarda insanlar hakkında okuduklarını hatırladı. Kitaplardaki adamların yerinde olsaydı nasıl davranırlardı? İşte öyle davranacaktı. Yeniden ayağa kalktı ve ağaçların arasına gitti. Ama önce işaretlerle yakında döneceğini anlatmaya çalıştı ve o kadar iyi anlattı ki Jane anladı. Gittiğinde korkmuyordu. Sadece bir yalnızlık hissi kapladı onu. Özlemle dolu gözlerle dönüşünü bekledi. Yine arkasından hafif bir sesle varlığını hissetti. Döndüğünde, Tarzan büyük bir dal yığıyla geliyordu. Sonra tekrar ormana döndü ve birkaç dakika sonra yumuşak otlar ve eğrelti otlarıyla döndü. 2 gezi daha yaptı. Elinde oldukça büyük bir malzeme yığını birikti. Eğrelti otlarını ve otları yere düz bir yatak şeklinde serdi. Üstüne birçok dal yasladı, birkaç adım ötede bir noktada birleşecek şekilde. Üzerlerine fil kulağı yapraklarının katmanlarını örttü, daha fazla dal ve yaprakla bir ucunu kapattı. Küçük ama sıcak bir barınak oluşmuştu. Sonra tekrar davulun kenarına birlikte oturup işaretlerle konuşmaya çalıştılar. Tarzan'ın boynunda asılı olan elmas madalyon, Jane için büyük bir hayranlık kaynağıydı. Ona işaret etti ve Tarzan çıkarıp uzattı. Usta bir zanaatkarın işiydi bu. Elmaslar muhteşem bir parlaklıkla mükemmel yerleştirilmişti. Ama kesim tarzı çok eskiydi. Madalyonun açıldığını fark etti, gizli bir tokayla. 2 yarı ayrıldığında, her bölümde birer fil dişi minyatür belirdi. Biri güzel bir kadındı. Diğeri ise, yanında oturan adamın ta kendisiydi. Neredeyse ayırt edilemez bir ifade farkıyla. Tarzan'a baktığında, onun da minyatürlere eğilip şaşkınlıkla incelediğini gördü. Elini uzatıp madalyonu aldı. Kesin bir sürpriz ve yeni bir ilgiyle benzerlikleri inceledi. Açıkça daha önce hiç görmemişti bunları, madalyonun açıldığını da bilmiyordu. Bu durum Jane'i daha derin düşüncelere sürükledi. Bu güzel süs, Afrika'nın keşfedilmemiş ormanlarındaki vahşi bir yaratığa nasıl geçmişti? Daha da şaşırtıcısı, içindeki resimler. Bir erkek ve bir kadın. Neredeyse bu orman yarı tanrısının ta kendisiydi. Tarzan hala iki yüze bakıyordu. Sonra omzundan bir kıpırtı geçti. Okey torbasının altından düz, birçok yaprak ve uzun ot parçalarıyla sarılmış bir nesne çıkardı. Dikkatlice açtı. Katman katman yaprakları soydu. Ve sonunda, elinde bir fotoğraf tutuyordu. Madalyon içindeki adamın minyatürüne işaret ederek fotoğrafı Jane'e verdi. Fotoğraf kızı daha da şaşırttı. Açıkça aynı adamdı ve yanında güzel genç bir kadın. Tarzan ona şaşkınlıkla bakıyordu. Sanki sözsüz bir soru soruyordu. Kız fotoğrafa, sonra minyatüre, sonra ona işaret etti. Bu benzerliklerin ona ait olduğunu mu düşündüğünü gösteriyordu. Ama Tarzan sadece başını salladı. Büyük omuzlarını silkti, fotoğrafı geri aldı, dikkatle sardı ve okey torbasına yerleştirdi. Birkaç saniye sessizce oturdu. Gözleri yerdeydi. Jane küçük madalyonu elinde çevirip durdu. Bir ipucu arıyordu.
Sonunda basit bir açıklama aklına geldi. Madalyon Lord Greystoke'a aitti. Resimler ona ve Lady Alice'e aitti. Bu vahşi yaratık onu sahil kenarındaki kulübede bulmuştu. Ne kadar aptalca, daha önce bunu düşünmemişti. Ama bu orman tanrısı ile Lord Greystoke arasındaki garip benzerliği açıklamak, bu çok öteydi. Bu çıplak vahşinin gerçekten bir İngiliz soylususu olduğunu düşünmek, mümkün değildi. Tarzan başını kaldırdı. Kızın madalyonu incelediğini izliyordu. Onun süsü istemesi gerektiğini düşündü ve yeniden uzattı. Jane aldı, ama sonra zinciri boynundan çıkarmak istedi. Tarzan izin vermedi. Ellerini tuttu, ısrar etti. Ama Tarzan sıkıca tuttu. Jane vazgeçti. Hafifçe gülerek madalyonu dudaklarına kaldırdı. Tarzan tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyordu. Ama doğru tahmin etti. Hediyeyi kabul etmenin bir yoluydu bu. Ayağa kalktı, madalyonu Jane'in elinden aldı, eski bir saray mensubu gibi ciddi bir şekilde eğildi ve dudaklarını onun elin üzerine bastırdı. Bu, zarafetle yapılmış cesur ve görkemli küçük bir iltifat. Kendinden tamamen habersizdi. Bu, aristokrat doğumunun mührüydü. Nesiller boyu süregelen eğitimin doğal çıkıntısıydı. Ömrü boyunca kaba ve vahşi bir ortamda büyümüş olmasına rağmen, bu kalıtsal nezaket içgüdüsü yok edilememişti. Hava kararıyordu. Yeniden meyveden yediler. Sonra Tarzan ayağa kalktı ve Jane'i küçük barınağa götürdü, içeri girmesi için işaret etti. İçine girer girmez, saatlerdir hissetmediği bir korku sardı onu. Tarzan uzaklaşıyordu. Bu kızla yarım gün geçirmek. Tarzan'ı sabah güneşi doğduğundaki kişiden çok farklı biri yapmıştı. Şimdi varlığının her lifinde, kalıtım, eğitimden daha yüksek sesle konuşuyordu. Hızlı bir anda vahşi bir beyefendiye dönüşmemişti. Ama birincinin içgüdüleri artık hakim olmuştu. Her şeyin üstünde, sevdiği kadını memnun etme ve gözlerinde iyi görünme arzusu vardı. Bu yüzden Tarzan, Jane'in güvenliğini garanti etmek için bildiği tek şeyi yaptı. Av bıçağını kınından çıkardı. Kabzasını önce Jane'e uzattı, sonra barınağa işaret etti. Kız anladı. Uzun bıçağı aldı ve içeri girdi. Yumuşak otların üzerine uzandı. Maymunların Tarzan'ı ise girişin karşısında yere uzandı. Ve böylece, doğan güneş sabah onları buldu. Jane uyandığında, ilk başta önceki günün garip olaylarını hatırlamadı. Etrafına hayran hayran baktı. Yapraklı küçük barınak, yumuşak ot yatağı ve ayaklarının dibinde açılan alışılmadık manzara. Yavaş yavaş her şey aklına geldi. Ve kalbinde büyük bir şükran dalgası yükseldi. Böyle bir tehlikede olmasına rağmen, zarar görmemişti. Tarzan'ı aramak için barınağın girişine doğru ilerledi. Gitmişti. Ama bu sefer korku sarmadı onu. Geri döneceğini biliyordu. Çimlerin arasında onun bedeninin izini gördü. Bütün gece orada yatmıştı. Onu korumak için. Bu huzurla uyumasını sağlayan tek şeydi. O yanındayken, kim korkuya dayanabilirdi ki? Dünyada başka bir erkek olup olmadığını merak etti. Bu vahşinin kalbinde bir kızın bu kadar güvende hissedebileceği bir yer. Yukarı baktığında, yakındaki bir ağaçtan ince formunun nazikçe indiğini gördü. Gözleri Jane'e değdiğinde, yüzü o samimi, parlak gülümsemeyle aydınlandı. Dün ona güven kazandıran aynı gülümseme. Yanına yaklaştığında Jane'in kalbi daha hızlı çarptı. Gözleri parladı. Daha önce hiçbir erkeğin yaklaşması bunu yapmamıştı. Yine meyve topluyordu. Barınağın girişine bıraktı. Bir kez daha birlikte oturup yediler. Jane, onun planlarının ne olduğunu merak etmeye başladı. Onu sahile geri mi götürecekti, yoksa burada mı tutacaktı? Sonra bir şeyin farkına vardı. Bu soruyu fazla önemsemiyordu. Acaba umursamıyor muydu? Dahası, burada oturmaktan tamamen memnun olduğunu anlıyordu. Bu gülümseyen devin yanında, uzak bir orman cenneti içinde lezzetli meyveler yemek, onu mutlu ediyordu. Bunu anlayamıyordu. Aklı ona korku ve kaygıyla dolu olması gerektiğini söylüyordu. Ama kalbi şarkı söylüyordu. Kahvaltı bittikten sonra Tarzan barınağa gitti ve bıçağı aldı. Kız o ana kadar unutmuştu. Ve ancak o zaman, onu kabul etmeye iten korkuyu neden unuttuğunu anladı. Onu takip etmesini işaret eden Tarzan, arenayı çevreleyen ağaçlara doğru yürüdü. Güçlü koluyla onu yukarıdaki dallara salladı. Kız, onu kendi halkına geri götüreceğini biliyordu. Ama üzerine aniden çöken yalnızlık ve hüzün hissini açıklayamıyordu. Saatlerce yavaşça sallandılar. Maymunlu Tarzan acele etmiyordu. O sevgili kolların boynunda olabildiğince uzun süre kalmasını istiyordu.
Bu yüzden doğrudan sahil güzergahının çok güneyinden ilerledi. Birkaç kez kısa dinlenmeler için durdular. Öğle vakti küçük bir dere kenarında 1 saat mola verdiler. Su içtiler, meyve yediler. Gün batımı neredeyse başlamıştı ki bir açıklığa geldiler. Tarzan büyük bir ağacın yanındaki uzun orman otlarını ayırdı ve küçük kulübeyi işaret etti. Babasına onu götürsün diye elini tuttu. Bu adamın onu ölümden ve ölümden daha kötüsünden kurtardığını söyleyebilmesi için. Bir anne gibi dikkatle izlemişti onu. Ama vahşi, insan yerleşimine yaklaştıkça çekinmeye başladı. Geri çekildi. Başını salladı. Kız ona yaklaştı. Yalvaran gözlerle yukarı baktı. Onu yalnız ormanda bırakma düşüncesine dayanamıyordu. Yine de başını salladı. Ve sonunda onu çok nazikçe kendine çekti. Eğildi, öpmek üzereydi. Ama önce gözlerine baktı. Bunu memnuniyetle mi karşılayacaktı, yoksa geri mi çekilecekti? Kız bir an tereddüt etti. Sonra gerçeği anladı. Kollarını boynuna attı, yüzünü kendine çekti ve öptü onu, utanmadan. "Seni seviyorum, seni seviyorum," diye mırıldandı. Uzaklardan birçok silahın hafif sesi duyuldu. Tarzan ve Jane başlarını kaldırdılar. Kulübeden Bay Philander ve Esmeralda geliyordu. Limanda demirli 2 gemiyi göremiyorlardı oradan. Tarzan seslere işaret etti, göğsüne dokundu, sonra tekrar işaret etti. Anlıyordu Jane. Gidiyordu ve bir şey ona bunun nedeni olarak kendi halkının tehlikede olduğunu söylüyordu. Yeniden öptü onu. "Bana geri dön," diye fısıldadı. "Bekleyeceğim seni, her zaman." Gitti. Jane döndü ve kulübeye doğru yürüdü. Bay Philander onu ilk gören oldu. Alacakaranlıktı ve Bay Philander pek keskin göremiyordu. "Çabuk, Esmeralda," diye bağırdı. "İçeride güvenlik arayalım. Bir dişi aslan görüyorum. Allah kahretsin." Esmeralda Bay Philander'ın gördüklerini teyit etmeye gerek duymadı. Sesin kendisi yeterliydi. Kulübenin içindeydi ve kapıyı kapatıp kilitlemişti. Bay Philander, "Beni korusun," diyeceği kelimenin ortasında buldu kendini. Kapının dışında kalmıştı. Öfkeyle kapıya vurdu. "Esmeralda, Esmeralda," diye bağırdı. "Beni içeri al. Aslan beni yiyecek." Esmeralda, kapıdan gelen sesin içindeki aslanın sesi olduğunu sanarak, geleneklerine uygun şekilde bayıldı. Bay Philander korkuyla etrafa bakındı. Korkunçtu. Şey artık çok yakındı. Kabinin yan tarafından tırmanmaya çalıştı ve sazdan çatıya tutundu. Bir an orada asılı kaldı. Ama kısa süre sonra bir parça saman koptu ve Bay Philander sırtüstü yere çakıldı. Düştüğü anda, doğal tarihe dair olağanüstü bir şey aklına geldi. Eğer biri ölü taklidi yaparsa, aslanlar onu görmezden gelirdi. En azından Bay Philander'ın hatalı hafızasına göre öyleydi. Ve böylece düştüğü gibi kaldı. Korku donmuş bir ifadeyle. Kolları ve bacakları sertçe yukarı uzanmış, sırtında. Bu pozisyon pek de etkileyici değildi. Jane, bütün bu şaşalı hareketleri hayretle izliyordu. Ve güldü, küçük, boğuk bir kahkaha. Ama bu yeterliydi. Bay Philander döndü ve etrafa baktı. Sonunda onu keşfetti. "Jane," diye bağırdı. "Jane Porter. Allah kahretsin." Ayağa kalktı ve ona koştu. Buna inanmakta güçlük çekiyordu. Sağ mıydı gerçekten? "Tanrım, nereden geldin? Neredesin bu zamana kadar? Nasıl?" "Lütfen Bay Philander," diye sözünü kesti kız, "bu kadar çok soruyu aynı anda hatırlayamam." "Vay canına," dedi Bay Philander. "Seni yeniden güvende ve sağlıklı görmekten o kadar coşkuluyum ki, gerçekten ne dediğimi bilmiyorum. Ama gel, bana her şeyi anlat." Küçük denizci keşif gezisi, Jane Porter'ın izlerini aramak için yoğun ormanda çalışırken, girişimlerinin anlamsızlığı giderek daha da belirginleşiyordu. Ama yaşlı adamın kederi ve genç İngiliz'in umutsuz gözleri. Arnold'un geri dönmesini engelledi. Artık cesedini ya da kalıntılarını bulma ihtimali yoktu. Bir canavar tarafından yenildiğinden emindi. Adamlarını Esmeralda'nın bulunduğu noktadan itibaren bir hat üzerine yerleştirdi ve bu uzun formasyon içinde, sarmaşıklar ve sürüngenlerin arasından ter dökerek ilerlediler. Yavaş bir işti. Öğlen onları henüz birkaç mil içeride buldu. Kısa bir dinlenmeden sonra biraz daha ilerlediklerinde, adamlardan biri iyi işaretlenmiş bir iz keşfetti. Eski bir fil iziydi. Darnat, Profesör Porter ve Clayton ile görüştükten sonra onu takip etmeye karar verdiler. Yol ormanın içinden kuzeydoğuya doğru kıvrılıyordu. Sütun tek sıra halinde ilerledi. Teğmen Darnat öndeydi, hızlı tempoda yürüyordu.
Hemen arkasında Profesör Porter geliyordu ama genç adama yetişemiyordu. Darnat birkaç metre öne geçmişti ki, aniden yarım düzine siyah savaşçı etrafında belirdi. Darnat sütununa uyarı bağırdı. Ama tabancasını çekemeden yakalandı ve ormana sürüklendi. Çığlık denizcileri korkuttu. Bir düzine denizci Profesör Porter'ın yanından hızla geçerek öne koştu. Neden koştuklarını bilmiyorlardı. Sadece ileride bir tehlike uyarısı verildiğini anlamışlardı. Arnold'un yakalandığı yerin yanından geçerken ormandan bir mızrak fırladı ve adamlardan birini vurdu. Ardından bir okey yağmuru aralarına düştü. Tüfeklerini kaldırıp füzelerin geldiği yöne ateş açtılar. Bu sırada grubun geri kalanı da gelmişti ve ardı ardına ateş açıldı gizli düşmana. İşte bu çekimlerdi. Tarzan ve Jane Porter'ın duyduğu. Sütunun arkasını getiren Teğmen Charpencher olay yerine koştu. Pusuyu duyunca adamlarını karmaşık bitki örtüsüne soktu ve takibe geçti. Bir anda yaklaşık 50 siyah savaşçıyla yakın dövüşe girdiler. Emebonga'nın köyünden gelenlerdi bunlar. Oklar ve mermiler yoğun ve hızlı uçtu. Tuhaf Afrika bıçakları ve Fransız silah dipçikleri arasında vahşi ve kanlı düellolar yaşandı. Ama kısa süre sonra yerliler ormana kaçtı ve Fransızları geride bıraktı. 20 kişiden 4'ü ölmüştü. Bir düzine kişi yaralıydı. Ve Teğmen Darnat, kayıptı. Gece hızla çöküyordu. Fil yolunu bile bulamıyorlardı artık. Yapılacak tek şey vardı. Gün doğana kadar orada kamp kurmak. Teğmen Charpencher bir açıklık yapılmasını ve kampın etrafına dairesel bir çit örülmesini emretti. Bu iş, karanlıktan çok sonra tamamlandı. Adamlar büyük bir ateş yaktı ortada, hem ışık için, hem de ısınmak için. Her şey mümkün olduğunca güvenli hale getirilince, Charpencher nöbetçileri yerleştirdi. Yorgun ve aç adamlar yere atıldı ve uyumaya çalıştı. Yaralıların inlemeleri, büyük canavarların kükremesiyle karışıyordu. Ateş ışığının çektiği hayvanlar etraftaydı. Uyku, en huzursuz gözlerden bile kaçıyordu. Uzun gece boyunca şafak için dua eden, üzgün ve aç bir partiydi bu. Arnold'u ele geçiren siyahlar beklememişti. Mahkumlarını derhal ormandan geçirerek patikaya sürüklediler. Arkalarında savaş sesleri giderek azaldı. Derken önlerinde geniş bir açıklık belirdi. Bir ucunda saman ve palisatlarla çevrili büyük bir köy duruyordu. Alacakaranlık çökmüştü. Kapıdaki nöbetçiler yaklaşan grubu gördü ve bir mahkum olduğunu seçti. Kapılara ulaşmadan bir çığlık yükseldi köyden. Büyük bir kadın ve çocuk kalabalığı akın etti karşılamaya. Ve sonra, Fransız subay için en korkunç deneyim başladı. Acımasız vahşetlerine ek olarak, bu siyah savaşçıların geçmişi vardı. Beyaz subaylar tarafından kendilerine uygulanan daha acımasız vahşetler. İkinci, Leopold'un Kongo'sundaki korkunç yönetimden kaçmışlardı. Bir zamanlar güçlü olan kabilenin acınası bir kalıntısıydı bu insanlar. Arnold'a her taraftan saldırdılar. Sopalar ve taşlarla dövdüler onu. Kalan giysi parçaları yırtıldı. Acımasız darbeler çıplak ve titreleyen bedenine indi. Ama Fransız bir kez bile bağırmadı. Sessizce dua etti ki işkencesinden hızla kurtulacaktı. Ama dua ettiği ölüm, o kadar kolay elde edilemezdi. Kısa süre sonra savaşçılar kadınları mahkumdan uzaklaştırdı. Daha asil bir eğlence için saklıyorlardı onu. Tutkularının ilk dalgası azalınca, alaycı hakaretler ve tükürüklerle yetindiler. Sonunda köyün merkezine ulaştılar. Darnat büyük bir kazığa bağlandı. Kadınlardan birkaçı tencere ve su almak için kulübelerine dağıldı. Diğerleri ateş kurdu. Savaşçılar geri dönene kadar kutlamalar gecikecekti. Ama ölüm dansı başladı. Mahkum subayın etrafında dönerek, acı ve yorgunluktan yarı bayılmış halde Darnat, yarı kapalı gözlerle izliyordu her şeyi. Deliryumun içindeymiş gibi, ya da korkunç bir kabustan uyanmayı bekler gibi. Renkli vahşi yüzler, sarkık dudaklar, keskin törpülenmiş sarı dişler, yuvarlanan şeytan gözleri, parlayan çıplak bedenler, zalim mızraklar. Bunlar gerçek olamazdı, rüya görüyor olmalıydı. Ama vahşi, dönen bedenler yaklaştı. Bir mızrak fırlayıp koluna değdi. Keskin acı ve sıcak akan kanın hissi, her şeyin gerçek olduğunu acı bir şekilde doğruladı. Bir mızrak daha, sonra bir tane daha. Gözlerini kapattı. Dişleri sıkı sabitlendi. Haykırmayacaktı. Fransa'nın bir askeriydi. Bu yaratıklara, bir subayın ve bir beyefendinin nasıl öldüğünü öğretecekti. Maymunların Tarzan'ı, bu uzak silah seslerini yorumlamak için tercümana ihtiyaç duymamıştı.
Jane Porter'ın öpücükleri hala dudaklarında sıcak haldeyken, ağaçlar arasında inanılmaz bir hızla sallanıyordu. Doğrudan Emebomba köyüne. Çatışmanın yeriyle ilgilenmiyordu. Öldürülenlere yardım edemezdi. Kaçanlara zaten yardım gerekmezdi. Ne öldürülmemiş ne de kaçamamış olanlara yetişecekti. Ve onları Emebomba köyünün merkezindeki büyük kazıkta bulacağını biliyordu. Emebomba'nın baskın birliklerinin defalarca kuzeye, mahkumlarla döndüğünü görmüştü. Ve her seferinde aynı sahne, karanlık kazık, alevli ateşlerin ışığında. Ayrıca biliyordu ki bu şeytanlar amaca ulaşmadan pek zaman kaybetmezdi. Yetişebileceğini sanmıyordu. İntikamdan fazlasını yapabilmek için. Hızla ilerledi. Gece çökmüştü. Üst terasta yükseklerde yol alıyordu. Muhteşem tropik ay, baş döndürücü patikayı aydınlatıyordu. Kısa süre sonra sağında bir ateş yansıması gördü. Önceki çatışmadan kalan bir kamp ateşi olabilirdi. Ama Tarzan denizcilerin varlığından habersizdi. Kendi yolundan sapmadı. Ama o parıltıdan yarım mil uzakta geçti. Fransızların kamp ateşiydi. Birkaç dakika sonra Emebomba'nın köyünün üzerindeki ağaçlara ulaştı. Henüz geç kalmamıştı. Ya da öyle miydi? Kazıktaki figür çok hareketsizdi. Ama siyah savaşçılar sadece ona acı çektiriyordu. Dansın ne kadar ilerlediğini anlayabiliyordu. Bir an daha, ve Emebomba'nın bıçağı kurbanın kulaklarını kesecekti. Bu sonun başlangıcıydı. Kısa süre sonra geriye sadece kıvranan bir et yığını kalacaktı. İçinde hala hayat olacaktı. Ama o zaman, ölüm tek merhamet olurdu. Kazık, en yakın ağaca 40 feet mesafedeydi. Tarzan ipini çevirdi. Ve sonra, dans eden şeytanların çığlıklarının üstünde, aniden korkunç bir ses yükseldi. Maymun adamın meydan okuma çığlığı. Dansçılar taş gibi dondu. İp, siyahların başlarının üzerinden şarkı söyleyerek ilerledi. Kamp ateşlerinin parlayan ışığında tamamen görünmezdi. Darnat gözlerini açtı. Tam önünde duran kocaman bir siyah savaşçı, görünmez bir el tarafından geriye fırlatıldı. Mücadele ederek çığlık atıyordu. Vücudu sağa sola dönerken hızla ağaçların altındaki gölgelere doğru kayboldu. Siyahlar, gözleri korkuyla fırlamış, büyülenmiş gibi bakıyordu. Ağaçların altına girdikten sonra, beden doğrudan havaya kalktı. Ve yaprakların arasına kayboldu. Siyahlar çığlık atarak kapıya doğru çılgın bir koşuya geçti. Darnat yalnız kalmıştı. Cesur bir adamdı. Ama o tuhaf çığlık havaya yükseldiğinde, ensesinde kısa tüylerin diken diken olduğunu hissetmişti. Siyahın kıvrılan bedeni doğaüstü bir güçle yükselirken, Darnat omurgasında buz gibi bir ürperti hissetti. Sanki ölüm karanlık bir mezardan kalkmış ve soğuk, nemli parmağını tenine değdirmişti. Cesedin ağaca girdiği yeri izlerken hareket sesleri duydu. Dallar bir adamın ağırlığı altında sallanıyordu. Bir çarpma sesi ve siyah yeniden yere serildi. Düştüğü yerde sessizce yattı. Hemen ardından beyaz bir beden geldi. Ama bu kişi dik duruyordu. Darnat, temiz uzuvlu genç bir devin gölgelerden çıkıp ateş ışığına girdiğini ve kendisine doğru hızla geldiğini gördü. Ne anlama geliyordu bu? Kim olabilirdi bu? Yeni bir işkence yaratığı mıydı? Yoksa kurtuluş muydu? Darnat bekledi. Gözleri ilerleyen adamın yüzünden hiç ayrılmadı. Diğerinin açık ve net gözleri de Arnold'un sabit bakışı altında titrememişti. Darnat rahatladı. Henüz çok umut yoktu. Ama o yüzün zalim bir kalbi gizleyemeyeceğini hissediyordu. Maymunlu Tarzan tek kelime etmeden Fransızı tutan bağları kesti. Darnat, acı ve kan kaybından kendini tutamıyordu, onu tutan güçlü kol olmasaydı yere yıkılacaktı. Kendini yerden kaldırıldığını hissetti. Uçuyormuş gibiydi. Ve sonra, bilincini yitirdi. Ormanın kalbindeki küçük Fransız kampına şafak doğduğunda, üzgün ve morali bozuk bir grup buldu. Ortalık yeterince aydınlanır aydınlanmaz temen Charpenshire, birkaç yöne 3'er kişilik gruplar gönderdi yolu bulsunlar diye. 10 dakika içinde keşif ekibi patikayı buldu ve sahile doğru hızla ilerledi. Yavaş bir işti. 6 ölü adamın cesedini taşıyorlardı. Gece boyunca ikisi daha hayatını kaybetmişti. Ve yaralılardan birkaçı, çok yavaş bile olsa hareket etmekte zorlanıyordu. Charpenshire kampa dönmeye karar vermişti. Takviye alacak, sonra yerlileri bulup Arnold'u kurtarmaya çalışacaktı. Yorgun adamlar sahili gördüklerinde, için için sevindiler. Ama asıl sevinç 2 kişi için daha büyüktü. Küçük grup ormandan çıkarken Profesör Porter ve Cecil Clayton, kulübenin yanında duran Jane'i gördüler.
Küçük bir sevinç çığlığıyla onları karşılamak için koştu. Kollarını babasının boynuna attı ve bu tehlikeli kıyıya geldiklerinden beri ilk kez ağladı. Profesör Porter kendi duygularını bastırmaya çalıştı. Ama sinirlerinin gerilimi ve zayıflığı çok fazlaydı. Sonunda yaşlı yüzünü kızının omzuna gömdü ve sessizce hıçkırdı. Jane onu kulübeye doğru götürdü. Fransızlar sahile doğru dönerken birkaç arkadaş onları karşılamak için ilerledi. Clayton, baba ve kızı yalnız bırakmak istedi. Denizcilere katıldı ve subaylarla konuştu, tekneler gemiye doğru çekilene kadar. Teğmen Charpenshire macerasının mutsuz sonucunu bildirmek zorundaydı. Sonra Clayton yavaşça kulübeye döndü. Kalbi mutlulukla doluydu. Sevdiği kadın güvendeydi. Hangi mucizeyle kurtulduğunu merak etti. Onu canlı görmek, neredeyse inanılmaz geliyordu. Kulübeye yaklaşırken Jane'in dışarı çıktığını gördü. Hemen öne koştu. "Jane," diye bağırdı. "Tanrı bize gerçekten iyi davrandı. Söyle bana, Providence seni kurtarmak için ne kılığa büründü?" Daha önce hiç adıyla hitap etmemişti ona. 48 saat önce, o ismin Clayton'ın dudaklarından dökülmesini duymak Jane'e yumuşak bir haz verirdi. Şimdi ise, onu korkutuyordu. "Bay Clayton," dedi sessizce, elini uzatarak. "Önce sevgili babama gösterdiğin şövalye sadakat için sana teşekkür etmek istiyorum. Bana ne kadar soylu ve fedakar olduğunu anlattı. Bunu nasıl karşılayabiliriz?" Clayton, tanıdık selamını geri vermediğini fark etti. Ama şüphe etmedi. Çok şey yaşamıştı. Şimdi aşkını zorla kabul ettirme zamanı değildi. "Zaten ödendim," dedi. "Seni ve Profesör Porter'ı güvende görmek yeterli. Bence sessiz yasın acısına çok daha fazla dayanabilirdim. Hayatımın en üzücü deneyimiydi, Bayan Porter. Ve sonra, kendi kederim de vardı. Şimdiye kadar gördüğüm en büyük keder. Ama onunki, çok umutsuzdu, çok acınasıydı. Bana hiçbir sevginin, bir erkek için bile, bir erkeğin eşi için hissettiği kadar derin ve fedakarca olamayacağını öğretti. Kızı için hisseden bir baba gibi. Kız başına eğdi. Sormak istediği bir soru vardı. Ama bu iki adamın sevgisi ve çektikleri korkunç acı karşısında, sormak neredeyse saygısızlık gibi geliyordu. Özellikle o, ormanın tanrı benzeri yaratığının yanında gülerek ve mutlu otururken. Ama aşk tuhaf bir efendidir. Ve insan doğası, daha da tuhaf. Sordu. "Sizi kurtarmaya giden orman adamı nerede? Neden geri dönmedi?" "Anlamıyorum," dedi Clayton şaşırarak. "Kimi kastediyorsun?" "Hepimizi kurtaran, beni gorilden kurtaran." "Ah," diye haykırdı Clayton. "Seni kurtaran oydu mu? Macerandan bana hiçbir şey anlatmadın." "Ama ormancı," diye ısrar etti Jane. "Onu görmedin mi? Silah seslerini duyduğumuzda, o beni terk etti. Açıklığa yeni ulaşmıştık ve çatışmanın olduğu yöne doğru hızla uzaklaştı. Size yardım etmeye gittiğini biliyorum." Sesi neredeyse yalvarıcıydı. Tavrı bastırılmış duygularla gerginleşmişti. Clayton bunu fark etmeden edemedi. Ve neden bu kadar derinlemesine etkilendiğini, bu garip yaratığın nerede olduğunu öğrenmek için neden bu kadar heyecanlı olduğunu merak etti. İçinde yaklaşan bir keder duygusu oluştu. Ve kıskançlığın ilk tohumu, hayatını borçlu olduğu maymun adamdan şüpheyle birlikte, kalbine ekindi. "Onu görmedik," diye sessizce yanıtladı. "Bize katılmadı." Düşünceli bir duraksamadan sonra ekledi, "Muhtemelen kendi kabilesine katıldı. Bize saldıran adamlara." Buna inanmıyordu. Neden söylediğini de bilmiyordu. Kız bir an gözleri fal taşı gibi açılmış halde baktı. "Hayır," diye şiddetle bağırdı. "Olamaz. Onlar vahşiydi." Clayton şaşkın görünüyordu. "O, ormanın garip ve yarı vahşi bir yaratığı, Bayan Porter. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Ne konuşuyor ne de Avrupalı dillerini anlıyor. Ve süsleriyle silahları batı kıyısı vahşilerine ait." Hızla devam etti. "Yüzlerce mil içinde vahşilerden başka insan yok burada, Bayan Porter. Bize saldıran kabilelere ya da başka bir kabileye ait olmalı. Eşit derecede vahşi, belki de yamyam." Jane'in yüzü ağardı. "İnanmayacağım," diye yarı fısıldadı. "Bu doğru değil. Göreceksin," dedi Clayton'a dönerek, "gelecek ve yanıldığını kanıtlayacak. Onu benim gibi tanımıyorsun. Sana söylüyorum, o bir centilmen." Clayton cömert ve şövalye bir adamdı. Ama kızın soluksuz savunması, onu mantıksız bir kıskançlığa itti. O an için vahşi yarı tanrıya borçlu olduklarını unuttu. Ve dudağında yarı alaycı bir ifadeyle cevap verdi. "Belki haklısınız, Bayan Porter.
Ama hiçbirimizin leş yiyen bir tanıdık edinmek için endişelenmesi gerekmediğini düşünüyorum. Muhtemelen yarı deli bir kazaktır ve bizi çok çabuk unutacak. O sadece ormanın bir canavarı, Bayan Porter. Kız cevap vermedi. Ama kalbinin içinde büzüştüğünü hissetti. Clayton'ın sadece düşündüklerini söylediğini biliyordu. Ve ilk kez, yeni aşkını taşıyan yapıyı eleştirel bir gözle incelemeye başladı. Yavaşça döndü ve kulübeye yürüdü. Orman tanrısını bir okyanus gemisinin salonunda hayal etmeye çalıştı. Ellerle yemek yediğini gördü, bir av hayvanı gibi yırtarken ve yağlı parmaklarını uyluklarına silerken. Ürperdi. Onu arkadaşlarına tanıtırken hayal etti. Kaba, okuma yazma bilmez birini. Ve irkildi. Odasına ulaşmıştı. Eğrelti otu yatağının kenarına oturdu. Eli göğsüne gitti ve madalyonun sert hatlarını hissetti. Çıkardı. Bir an avucunda tuttu. Gözyaşlarıyla bulanmış gözlerle baktı ona. Sonra dudaklarına kaldırdı ve yüzünü yumuşak eğrelti otlarına gömdü. Hıçkırdı. Canavar mı? Diye mırıldandı. O zaman Tanrı beni de canavar yapsın. İnsan da olsan canavar da, ben seninim. O gün Clayton'ı bir daha görmedi. Esmeralda akşam yemeğini getirdi ve babasına kızının maceradan etkilendiğini haber verdi. Ertesi sabah Clayton, Teğmen'de, Arnold'u aramak için erken saatlerde yola çıktı. Bu sefer 200 silahlı adam vardı. 10 subay, 2 cerrah ve 1 haftalık erzak. Yatak takımı ve hamaklar taşıyorlardı. Hasta ve yaralılar için. Kararlı ve öfkeli bir birlikti. Hem cezalandırıcı bir sefer, hem de kurtarma umudu taşıyan. Önceki çatışmanın yaşandığı yere öğleden kısa süre sonra ulaştılar. Artık bilinen bir patikada ilerliyorlardı ve zaman kaybetmemişlerdi. Oradan fil yolu doğrudan Emebonga'nın köyüne gidiyordu. Saat 2 civarında sütunun başı açıklığa ulaştı. Komutan Teğmen Charpenshire hemen harekete geçti. Bir müfreze ormandan köyün karşı tarafına zorla geçirildi. Bir diğeri köy kapısının önüne gönderildi. Kendisi ise açıklığın güneyinde kaldı. Kuzeydeki mevzisini en son alan grup, ilk ateş açtığında herkesin aynı anda hücuma geçmesi gerekiyordu. Köyü ilk saldırıda ele geçirmek planı buydu. Yarım saat boyunca adamlar sık ormanda çömeldi, sinyali bekledi. Onlara göre saatler gibi geldi. Tarlalarda çalışan köylüleri görebiliyorlardı. Kapıdan girip çıkanları. Sonunda, bir tüfek sesi. Ve tek bir adam gibi tüm hat birden ateş açtı. Tarlalardaki yerliler çılgınca dağıldı palisatlara doğru. Fransız mermileri onları vurdu. Denizciler hızla ilerledi. Saldırı o kadar ani ve beklenmedik oldu ki beyazlar kapılara ulaştı. Korkmuş yerliler engel olmadan önce. Bir dakika sonra köy sokağı, el ele savaşan silahlı adamlarla doluydu. Birkaç saniyeliğine siyahlar girişte durdular. Ama Fransızların tabancaları ve tüfekleri, mızraklı ve oklu yerli savaşçıları geçti. Kısa süre sonra savaş, vahşi bir galibiyet, ardından da karanlık bir katliam oldu. Fransız denizciler, Arnold'un üniformasından parçaları bazı savaşçılar da görmüştü. Çocukları ve kadınları bağışladılar. Ama savaşan herkesi, öldürdüler. Sonunda durdular. Kan ve ter içindeydiler. Emebonga'nın köyünde karşı çıkan tek bir savaşçı kalmamıştı. Her kulübeyi ve köşeyi dikkatlice aradılar. Ama Arnold'a dair hiçbir iz bulamadılar. Mahkumları sorguladılar. Fransız Kongosu'nda görev yapmış bir denizci o dili anladığı için yardımcı olmaya çalıştı. Ama Arnold'un akıbeti hakkında kesin hiçbir şey öğrenemediler. Yalnızca heyecanlı hareketler ve korku ifadeleri alıyorlardı. Ve sonunda, ikna oldular. Bu şeytanlar 2 gece önce yoldaşlarını yemişti. Tüm umut tükenmişti. Geceyi köyde geçirmek için hazırlandılar. Mahkumlar kulübelere sıkıştırıldı ve kapılara nöbetçiler yerleştirildi. Köy uykuya daldı, yalnızca kadınların ağlaması kesilemiyordu. Ertesi sabah geri döndüler. Köyü yakmak istemişlerdi ama bu fikir terk edildi. Mahkumlar geride bırakıldı. Ağlıyor ve inliyorlardı. Ama başlarını örten çatıları ve canavarlardan korunmak için palisatları vardı. Yürüyüş yavaş ilerledi. 10 hamak tempoyu düşürüyordu. 8'i ağır yaralılarla doluydu. İkisi, ölülerin ağırlığını taşıyordu. Clayton ve Teğmen Charpenshire kolonun arkasını tuttu. İngiliz, diğerinin yasına katılıyordu. Darnat ve Charpenshire çocukluklarından beri ayrılmaz arkadaşmış. Clayton, Fransız adamın yasını daha da derin hissettiğini fark etmeden edemedi. Çünkü Arnold'un fedakarlığı boşunaydı. Jane zaten kurtarılmıştı.
Ve Darnat hayatını kendi görevi dışında, yabancılar için kaybetmişti. Ama bunu Teğmen Charpentier'e söylediğinde, Fransız başını salladı. Hayır, Monsieur, dedi. Darnat bunu seçerdi. Onun için öleyim ya da en azından onunla birlikte öleyim diye yas tutuyorum. Keşke onu daha iyi tanıyabilseydiniz, Monsieur. Gerçek bir subay ve gerçek bir beyefendiydi. Çok az kişiye layık görülen ama gerçekten hak edilen bir unvan. Boşuna ölmedi. Yabancı bir dava için öldü ve o Amerikalı kız, bizi yoldaşlarımızla daha cesurca yüzleşmeye zorlayacak. Bize nasıl gelirse gelsin son. Clayton cevap vermedi. Ama içinde Fransızlara duyduğu yeni bir saygı, sonsuza dek söndü. Sahil kenarındaki kulübeye vardıklarında oldukça geçti. Önceden ayarlanmış tek bir atış ormandan çıkmadan önce bilgi verdi. Bir atış başarısızlık, 3 başarı. 2 atış ise, ne de, Arnold'un ne de siyah esirlerin izinin bulunamadığı anlamına geliyordu. 2 atış. Ciddi bir parti bekliyordu onları. Az kelime söylendi. Ölü ve yaralı adamlar nazikçe teknelere yerleştirilip sessizce gemiye doğru kürek çekildi. Clayton, yorgun ve yıpranmış halde kulübesine döndü. 5 gün ormanda, 2 savaş, 2 gece açık havada. Bir şeyler yiyip uzanmak istiyordu. Kulübe kapısının yanında Jane duruyordu. "Zavallı Teğmen mi?" diye sordu. "Hiçbir iz bulamadınız mı?" "Çok geç kaldık, Bayan Porter," diye üzgünce yanıtladı. "Söyle bana, ne olmuştu?" "Yapamam, Bayan Porter. Çok korkunç. Onu işkence ettiklerini mi kastediyorsun?" diye fısıldadı. "Onu öldürmeden önce ne yaptıklarını bilmiyoruz," diye yanıtladı. Yüzü yorgunluk ve acıyla gerginleşmişti. Ve o, "öldürmeden önce," kelimesini vurguladı. "Onu öldürmeden önce, ne demek istiyorsun?" Bunlar, Clayton'ın orman adamının bu kabileyle ilişkisi hakkında söylediklerini düşünüyordu. Ve o korkunç kelimeyi bir türlü ağzına getiremiyordu. "Evet, Bayan Porter. Yamyamlardı," dedi neredeyse acı bir şekilde. Çünkü ona da aniden orman adamı düşüncesi gelmişti. Ve 2 gün önce hissettiği garip, açıklanamaz kıskançlık, yeniden sardı onu. Ve ardından, ani, vahşi, Clayton'a hiç yakışmaz bir şekilde patladı. "Orman Tanrın seni terk ettiğinde şüphesiz ziyafete koşmuştur. Sözler ağzından çıkmadan pişman olmuştu. Ama ne kadar acımasızca kızı yaraladığını bilmiyordu." Kızın başı kalktı. "Bu iddiaya yalnızca bir uygun cevap olabilir, Bay Clayton," dedi soğuk bir sesle. "Ve bir erkek olmadığım için üzgünüm. Çünkü o zaman belki başarabilirdim." Hızla döndü ve kulübeye girdi. Clayton bir İngilizdi. Kız gözden kaybolunca içinden şunu geçirdi, "Sözüme inanarak, bana yalancı," dedi. "Ve sanırım hak ettim. Clayton, oğlum, yorgun ve gergin olduğunu biliyorsun ama bu seni aptal yapma gerekçesi değil. Git yat." Ama yatmadan önce Jane'in bölmesinin karşısındaki yelken kumaşına nazikçe seslendi. Özür dilemek istiyordu. Ama en azından bir Sphinx'e konuşmuş gibiydi. Sonunda bir kağıda yazdı ve altına itti. Jane küçük notu gördü ve görmezden geldi. Çünkü çok öfkeliydi, çok incinmişti, çok utanmıştı. Ama, bir kadındı. Ve sonunda aldı. Okudu. "Sevgili Bayan Porter, yaptıklarımı ima etmek için hiçbir sebebim yoktu. Tek bahanem sinirlerimin gergin olması, ki bu hiç bahane değil. Lütfen benim söylemediğimi düşünmeye çalışın. Çok üzgünüm. Dünyadaki her şeyden çok sana zarar vermezdim. Beni affettiğini söyle. Wim, Cecil Clayton." Düşündü ya da asla söylemezdi, diye mantık çıkardı kız. "Ama gerçek olamaz. Ah, gerçek olmadığını biliyorum." Mektupta bir cümle onu korkuttu, "Dünyadaki herkesten çok sana zarar vermezdim." Bir hafta önce o cümle onu sevindirirdi. Şimdi ise, içini karartıyordu. Keşke Clayton'ı hiç tanımamış olsaydı. Keşke orman tanrısını hiç görmemiş olsaydı. Hayır. Memnundu. Ve kulübede bir not daha bulmuştu. Ormandan döndüğü günün sabahı çimlerde bırakılmış bir not. Maymunlu Tarzan tarafından imzalanmış. Aşkını ilan eden bir not. Bu yeni talip kim olabilirdi ki? Eğer o da bu korkunç ormanın vahşi sakinlerinden biri olsaydı, onu almak için ne yapmazdı? "Esmeralda, uyan," diye bağırdı. "Orada huzur içinde uyumak beni çıldırtıyor. Dünya üzüntüyle doluyken, Gaberel," diye bağırdı Esmeralda doğrularak. "Şimdi ne oldu? Bir hippo mu? Nerede o, Bayan Jane?" "Saçmalama Esmeralda, hiçbir şey yok. Tekrar uyu. Zaten yeterince uyuyan birisin, ama uyanık halin çok daha kötü." "Evet tatlım. Ama neyiniz var, sevgilim?"
Bu akşam çok huzursuz görünüyorsunuz. Ah, Esmeralda, bu gece gerçekten çok huysuzum, dedi kız. Bana aldırma, çok canım. Evet tatlım, şimdi hemen uyu. Sinirleriniz gergin. Bay Philander'ın anlattığı tüm o riponoslar ve insan yiyen dehşetlerle. Tanrım, hepimizin gergin olması şaşırtıcı değil. Jane küçük odayı geçti, güldü ve sadık Esmeralda'yı öptü. İyi geceler.